Abdal Musa Sultan'ın türbesine gittiğimizde orada bir yazıyı görmüştüm kendi ağzından. Şöyle buyuruyor. Diyor ki insan günde 1001 tane hale bürünür diyor. İcap. Evet. 1001 tane yok 1001 tane hale bürünür diyor. Yani bir gün içerisinde 1001 Tabii. tane duygu durumu Evet, değişmesi, evet. hal Aynen. değişmesi, Tabii, tabii. ortama göre, bulunduğun yere göre bir hal değişmesi yaşarsın diyor. 1001 tane de hale girer diyor. Doğru. Ve hangi hal üzere vefat ederse, hakka yürürse Ya. onunla devam eder. Yani hal olarak devam edecek olan odur diyor. Aslında burada ben şunu duyuyorum bu anlattığınız hikayeden de. Şimdiye kadar o insanın, o rüyasında gören, meleği gören kişinin şimdiye kadar yaşadığı hayatta hep kendi imzasını atmış. Fakat öyle bir gün gelmiş ki o günde sadece o karınca için, yani öteki için, bir başkası için, ya burada karınca var, dur ben şunu alayım diyerek o karıncayı aldığı, kendisinden hiçbir menfaat gözeterek yapmadığı, tamamen başkası için yaptığı, başkasının çıkarı için yaptığı bir hareket üzere aslında orada onun o hali üzere değerlendirilmeye başlanmış artık. Beklentisiz yani. hareket. Aslında evet. Beklenmedim. Beklentisiz bir hareket üzere o yaptığı hareketten sonra da o hal üzere devam ettiği için de gece rüyasında manaya gelen de sen bu hal üzere artık. Ama seni iyi tanıyoruz, o yüzden karınca gönderdik diyor. Koca bir fil yollasa da yazardı ona göre. Bir karınca yolladı ki O da var. paçayı o da var. kurtar. O da var. İnsan Yani olacak yani. ya Adı hem İsa dikey olması için. hem yatay bir Evet, gözlem evet. halinde Bir aslında de Serhan insan. çok ilginç, çok güzel bir şey anlattın. Orada bak ikili durumu yine şey etti. Şimdi birincide yine aynı örnek üzerine gidelim. Birincinde hayrat yaptığı üzerine de ismini yazdı. Yok, kabul. Hastaneler, Evet. hastaneler. Ama hastanede yapmış oldu. Yok, tabii. Yani Hayrat. Evet. Buna Evet. fedakarlık diyoruz. Evet. Bunun adı fedakarlık. o bütçeyi başka yere harcayabilirdi. Evet. Fedakarlık yaptı ama makbul olmadı. Niye? Reklam yaptı. Bak ya. Kendine yok. Tamam. İkincisinde ne var? Fedakarlık yok. Karıncada fedakarlık yok. Feragat var. Feragat var. Evet. Feragatte bağışlanıyoruz. Fedakarlıkta ödül alıyoruz. Bağışlanmıyoruz. Eyvallah. Özveri istiyor. Feragat, Fedakarlık şeriat, feragat biraz Marifet. daha içersin. Marifet. Marifet. Evet. marifet. Sonu. Marifet. Ha, evet. Bak ne güzel oldu gördün mü? İlim, irfan. Senden vermek yani. Evet. Müthiş. Evet. Feragat ahlakı Of. anne ahlakıdır. Fedakarlık ahlakı baba ahlakıdır. Baba evladına bedel öder. Bedel verir. Yani kendi yerine bedel verir. Evet. Para verir, mülk verir, iş verir. Tabii okulunu öder, Baba onu öder, okul- bunu öder. öder. Kendi şeyine bedel verir. Anne canını verir. Ya evet. Bütün vücudunu veriyor. Anne. Uykusundan, Yani her şeyden. bizim her birimizin bedeni annenin bedeninin ta kendisi. Eyvallah. Yani herkesin bedeni dişildir. Özveri. Çünkü anneden almıştır. o Anneden bedeni. alırsa. Onun yaratıcı fonksiyonu babadan gelir, evet. Erillik, dişillik babadan gelir. Evet. Maalesef bizim kültürümüz bunu bilmez. Biliyorsunuz. Köylülerin çoğunda vardır. Hala şehirlerde Yani. de var maalesef. Bu kadar bilime rağmen. Şey der, erkek çocuk Erkek doğurmadı doğurmadı. diye karısını Ya, boşar. ya. Gider başka kadına, gider başka kadına. Bir torun. Halbuki bilmez ki X, Y kromozomu erkektedir. X, X kromozomu kadın. Kadındaki kromozom cinsiyeti belirlemez. Ne kadar ilginç değil mi? Ne acayip şey. Suçladığı kendisi olmalıydı. Evet. Evet. Aslında Görmüyor kendisinde yani. suç yok. Suç Çünkü bu ya. biyolojik bir şey. Böyle bir şey. Yani İşte Yani kültürü bakın Vay neler yarabbim perişan ya. ediyor. yani bu adetler nihayet. Padişahların hikayelerine bakınız. Ya, değil mi? O filmlerde de ya, falan ya. kullanıyor. Padişah diyor ki cariyeye bana diyor bir erkek çocuk verdiğin zaman diyor seni diyor nikahlarım diyor. Vay bakalım. Vermezse nikahlamıyor. Neyse. Şimdi oraları geçelim. Sembol dedik ya. Sembol, kelam. Kelam apaçık, berrak kavram değildir. Bilince tam açık değildir. Çünkü insanda sadece bilinç yok, bir de bilinç dışı var. Bugün artık Tabii onu yeni yani, biliyoruz. tabii. Yani Allah'tan ki bilim, Freud gibi büyük bir dehayla bu alana, yani dinin alanına bilimsel bir giriş yaptı. Eyvallah. Çünkü bilim dini tamamen karşısına koymuş,
yatsımaya devam ediyordu. Freud geldi, hop dedi bir dakika, her şey rasyonel değil, her şey bilinç değil. O buzdağının 9'da biri. Buzdağının 9'da 8'i aşağıda. Neresi orası dediler? Bilinç dışı. Bu bilinç dışı etkiler içgüdülerle de karışarak insanın bilincini yönlendirir ve insan birçok hatayı, birçok beğenmediğiniz halleri bilinç dışının etkisiyle yapıyor. Sorumluluk nedir burada şimdi? Ve onun terapi uygulanarak arındırılması gerekmiyor mu? Bakın tasavvufun takip. Evet. Evet. İlginç değil mi? Evet. Demin o dediği Gelinen bir hal yer dedi yani. Evet. Hallerin içinde bilinç dışıyla. İşte sürekli şimdi gelişimde. o zaman biz Freud'e yöntem açısından bilimsel bir yöntem uygulaması açısından rasyonel alim deriz. Tabii. Ama mazeretlerin bilinç dışından geldiğini bilmesi bakımından da arif diyoruz. İşte ilim irfan dediğimiz şey. O zaman şimdi burada marifet şudur ki, marifetullah'a ait şudur ki, sadece kendi inancınızın ve kendi mahallinizin içindeki insanlara ve onların inançlarına değer verirseniz, onun dışındaki tezahür ve tecellileri, Cenab-ı Hakk'ın kelamını duyamazsınız. Yani diyelim ki filan mezhep, filan din, filan tarikat şeyindesiniz, inancı içindesiniz ve size göre Freud dinsiz, ahlak demeyelim. Din dışı bir adam. Din dışı bir adam. Dolayısıyla onaylamazsınız. Ama bakın Adam ilimle irfanı bir birlik halinde dünyaya ikram eden eyvallah. Cenab-ı Hakk'ın bir kelamı o. Eyvallah. Biz böyle bakıyoruz. Marifetullah bu. O kelam bu. O kelamda sen hakkı okuyabiliyor musun? Sen meveçullah. Her yerde Allah'ın yüzü vardır. Evet. Dediği bu. İşte marifet. Şimdi hal dedin ya, halde o hale olursa o halde devam ederse falan gibi Evet. çok önemli bir Eyvallah. kelime. Şimdi mesela bu hal falan böyle her kelime tetikliyor. İnsana bütün bu şeyler diriliyor. Marifetullah'tan ikram ediliyor. Şimdi hal sözü çok ilginçtir. Mekan demek değil. Şimdi mahalle diyoruz ama mahalle dediğimiz zaman oradaki hal ile ilgili olarak zamanında söylenmiş. Bugün biz onu mekan olarak anlıyoruz. Hangi mahallede oturuyorsun? Firuza'da. Firuza mahallesinde oturuyorsun. O zaman orası mahalle. Hayır. Mekan o. Onun için çok ustaca marifete ermiş insanlardan, ariflerden birisi der ki, Musa Nebi'ye inzal olan kelam, hak kelamı, filozofa inzal olan kelam cinsinden değildir. Hoppala. Niye? Çünkü Musa Nebi'deki hale göre kelam inmiştir. Filozoftaki kavrayışa göre kelam inmiştir. Birisi zihinsel, yani zihinsel bir kavrayışın, zekanın akılsal formu üzerine bir kelam zuhur ediyor. Ötekinin ise hali üzerine, haline bir kelam çıkıyor. Daha derine. Hal, zihin mesela zihnimizde daha derin meselesinden öte anlatmak istiyorum. Zihnimizde mesela otururuz bir mühendislik üzerine çalışırız. Mühendislikte o binanın nasıl yapılacağı bütün metotlarını filan üniversitede okurken Evet. değil mi? Diplomada alırız yani orada mühendisliği biliriz. Biliriz zihnimizde. Ama halimizde yoktur o. Dolayısıyla zihin öteki şeyleri bilir. Hali bilmez. Zihin ne kendi halini bilir, ne başkasının halini bilir. Hali bilmek marifetullah ruhsal bir şeydir. O yüzden ruh bilim gerekiyor. İşte onun için Freud dedim, Jung diyebilirsiniz. Devamındaki birçok Lacan diyebilirsiniz. Daha birçok insan bu alanda aslında nimeti ilahi olarak marifetullah'tan insanlığa ikramdır bu insanlar. Şimdi bizim marifet ehlinden göreceğimiz şey, çalışmada göreceğimiz şey bu olacak. Dünyanın her yerinde ilahi kelam var. Her inanç altında, her kültür altında, her Mevcut. evet halleri üzere inzal olmuşlar. Tevhide getirilebilir olan marifettir. Marifet insanlığı birle getirir. İlim ayırır.
Kesinlikle. Çünkü ilim kategoriktir. Kesinlikle. İlim ayırır, ayırması gerekir. İlimde hiç iş yok. Niye ayırıyor? Olur mu? Disiplin, mimarlığı, mühendislikten ayıracaksın. Evet. Bu ilimdir. Eyvallah. Efendim tıbbiyeyi sanatlara ayıracaksın. Bu ilimdir. Ama marifet öyle değil. Marifet her birindeki halin cem edilip bir maya olduğunu, o halin bir maya olduğunu. Demek ki maya tuttuğu zaman Hepsi olan işe diyoruz. Mahal, hal ve inzal olan hali. Şimdi buna en iyi örnek ne? çok güzel bir örnek vardı. Marifet ehli der ki süt şeriattır. Eyvallah. Yani senin şeyin değil, tabiattandır. Doğal bir şeydir. Şeriat, Allah'ın şeriatındandır derler. Süt. Şimdi sütü böyle tüketebiliriz. Nitekim bebekler sütü tüketirler. Onlara çünkü uygun. Ama bebeğe peynir verirsen olmaz. Çocuk olması lazım, büyümesi lazım. Yağ versen o da hemen kusar. Ama sütün içinde peynirlilik var, yağ da var ama Oranları bravo. Tam onun haline göredir. O hale göre süt ikramdır. Peynir zulümdür. Hele et verebilir misin? Pirzola versen bebeğe ne olur? gitti. Değil mi? Olmaz. Peki o zaman ne olacak? Onun hali değişecek. Gelişmesi tamamlanacak ki o nimetin şey olsun, muhatap olsun. Aynı bunun gibi. Şimdi Arifi Billah der ki süt şeriattır. Bu şeriatın içinde, yani bu sütün içinde neler var? Nelerden oluşmuştur? Bunu araştırmak tarikattır. Tarikat demek araştırmak, yordam, yöntem, laboratuvar işi demek. Deneyler yapmak. Bu sütün içinde ne var? Araştır. Şu varmış, meğerse bu varmış, meğerse bu varmış. Hakikatler ortaya çıkar. Şimdi biz süt üzerinden gidelim. Ben yayla çocuğuyum. Yaylada büyüdüm. Ondan sonra Hürriyet o yaylalarda 2500 metrede falan muhteşem gökyüzüyle zevk içinde öyle bir yaşantım var. Orada bizde yayık derlerdi. Sütü ebeveynlerimiz, büyük anneler, büyük babaların hepsi yaptığı şey. Annelerimiz sütü yayağa koyar ve çırpar. Hayır. Olmaz şimdi. Demek ki sütü önce bir mayalayacaksınız. Bekleteceksiniz. O mayayı tuttuğu zaman mayalanmış sütü koyacaksın yayığa. Yayık bir şeydir, bir fıçı, yan yatmış bir fıçı asılmıştır tavana ve böyle sallanarak. Tek kişi de yapabilir, iki kişi yaparsa daha iyi çalkalar. Çalkalanmak mesele. Ama Anadolu'nun bazı yerlerinde gübük vardır. Gübük yayık gibi değil, o da gene fıçı gibidir. İçine bu ayranlı sütü koyarsın, o da tokmakla. Şimdi benim efendim İhya Efendi derdi ki, evladım, süt şeriat. O şeriatın tarikatını, araştırmasını, tahakkukunu, tahkikini yapmaya koyuluruz. Nerede? Yayıkta. Sütü yayağa koyarız. O maya koyduktan sonra. Maya en önemli kısım. Muhabbet mayası. Şimdi muhabbet mayasını koyduk ve belli bir süre beklettikten sonra yoğurt olma aşamasında, yani yoğurtlaştığı zaman koyduk. Vele zikrullahu ekber. Vallahu ya'lemu ma tesneun. Allah, Allah. Ayrılır. Ayrana ayrılır. Yağ çıkar. Yağ hakikat. Doğru. Sütteki hakikati bulduk. Evladım hakikate erdik de hakikatle ne yapacağız? Şimdi marifet odur ki bu tereyağından baklava mı yapacaksın? Bu tereyağından efendim çorba mı yapacaksın? Bu tereyağından hangi yemeği yapacaksın? O marifet işte. Demek ki hakikat marifet için vardır. Eyvallah. O nedenle İsa Aleyhisselam için peygamberan sırları içinde anlatılan hakikat eridir. Ruhullah diye Kur'an söyler. İsa Aleyhisselam hakikattir. Muhammed Aleyhisselam marifettir. Sadece hakikatin marifeti değil, ondan önceki tüm peygamberan Resul-i Ekrem'in marifetinin
şeyleridir, unsurlarıdır. Yani cem etmiştir. Hepsi. Ve şeyde de Füsusül-i Kemin'de de malum İbn Arabi Hazretleri 27 peygamberi orada şeyler, en sonunda ferdi hikmet Muhammediyettir. Muhammediyet yani bireyleşmiş insan diğer hakikatlerin hakikatidir. Buna hakikatül hakaik diyoruz. Ya öğrenler, hakikatül hakaik vücut demek. Vücut demek herkeste tecelli eden bir haliyle vücuttur. Yani herkeste bir iklimi vardır onun. Ama bir de sultanı var. Vücut ikliminin sultanı var. Oo, Yok mu? var. Varsa hadi bakalım. Marifeti görelim. Marifeti görelim efendim. Hacı Arif Bey var ya. Vücud ikliminin sultanı sensin. Vücud ikliminin sultanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Bu cismin atüvanın canı sensin. Bu cismin atüvanın canı sensin. Azizim derdimin dermanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Eyvallah. Eyvallah. Aşk olsun.